Zu den bewegenden Ereignissen dieses Jahres gehört zweifellos jene Nacht, in der Teile des türkischen Militärs versuchten, die türkische Regierung zu stürzen. Hunderttausende Türken gingen Mitte Juli infolge des blutigen Umsturzversuchs auf die Straßen, um gegen ihn zu protestieren. Zahllose Menschen bekundeten ihre Solidarität mit dem türkischen Volk und seiner Regierung. Auch die Muezzine hatten zu den Demonstrationen aufgerufen. Von den Dächern ihrer Moscheen riefen sie die Bevölkerung in der Putschnacht und den folgenden Tagen dazu auf, gegen den Putsch zu demonstrieren und für die türkische Regierung auf die Straßen zu gehen. Einer von ihnen war Aşkın Tunçay, Muezzin der berühmten Sultan Ahmet Moschee in Istanbul. Dışarı çıktığımızda her evden, her bir sokaktan, her bir caddeden insanların böyle akın akın çıktığını gördük yani. Olanların %70'in oranının ezandan etkilendiği söylenir. Bu camide 5 tane müezzin var. Bir tanesi de benim. Böyle bir görev talebi olunca ben de Sultanahmet'te görev yapmak bir şereftir. Herkese nasip olmaz dedim ve buraya geldim. Aşağı yukarı bu 4 yıldır buradayım ve işte ezan okuyoruz. Namaz kılınırken müezzinlik yapıyoruz. Bunun haricinde buraya gelen insanlara yani maddi problemler olan insanlar olabiliyor. Psikolojik problemleri olan insanlar olabiliyor. Aufgabe eines Muezzin ist es, die Muslime 5-mal am Tag jeweils beim Eintreffen der Gebetszeit zum Gebet zu rufen. Ursprünglich erklang der Ruf von der höchsten Stelle der Moschee. Später wurden die Minarette der Moscheen dafür genutzt. In der heutigen Zeit wird der Gebetsruf über Lautsprecher verstärkt, damit er auch in den entferntesten Winkeln einer Stadt gehört werden kann. Müezzinlik malumunuz İslam'da yani övülen çok ender böyle mesleklerden bir tanesi. Aşağı yukarı 36 tane hadis-i şerif var bu konuda. Kur'an-ı Kerim'de işte davet ediciler şeklinde böyle işaretler de var yani bu mesleği öven böyle. Tabii bir de işin içinde Sultanahmet Camisi olunca işin rengi değişti ve ben zaten müezzinliği seviyordum yani çocukluğumdan itibaren. Yani mesela ben ilk ezan-ı Muhammedi'yi 9 yaşında okudum yani minarede okudum. Ekonomik şartlar yani müezzin için çok düşüktü bir zamanlar. Çok kötüydü. Dolayısıyla biz böyle biraz mahalle baskısı, arkadaşların baskısıyla müezzinliği bıraktık ama ben hiç bırakmak istememiştim. Hatta ya Rabbi bir gün gelsin ben müezzinliğe geri döneyim diye dua etmiştim. Öyle şöyle söyleyeyim yani Rabbimden o belki demek ki duamızı samimi yapmışız ki Rabbim yıllar sonra bize tekrar nasip etti. Hatta yani nasıl tercih etmezsiniz Efendimizin övdüğü mesleği değil mi? Böyle bir örnek vereyim. Bir İtalyan birisi anlattı. Gece saat diyor işte 3'te kalktım, yıkandım. Ondan sonra pencereyi açtım ve işte ezan dinlemek istedim. Ondan sonra ezan dinlemek için bu ülkeye gelen insanlar var. Ezandan etkilenip de İslam'ı merak eden insanlar var. Hatta Müslüman olanların %70'in oranının ezandan etkilendiği söylenir. Ezan sıradan bir durum değil. Yani Allah'ın ilhamıyla ortaya çıkıyor. Namaza davet ediyorsunuz. Ondan sonra yani bu daveti yapmak tabii herkese nasip olan bir durum değil. Dolayısıyla o düşünceyle minareye gidiyorsunuz yani. Dolayısıyla farklı bir duygu. Yani ben ezan okumaktan tabii büyük haz alıyorum yani. Yani tabii biz bu ülkede artık darbe olmaz.
darbeler dönemi geçmiştir. Artık bu ülke, çünkü bu ülke her 10 yılda neredeyse bir, yani 1960'da, 70'de, 80'de sürekli darbeler yaşadı. Yani ülke ne zaman böyle biraz başını kaldırmaya başlasa, ondan sonra bir darbe olayı olmuş bu ülkede. Sonra işte yani bu darbe olayı dendiği zaman artık yok canım falan diyorduk. Öyle bir şey olmaz, mümkün değil. Kafamızdan hep öyle geçiyordu. Allah ne oluyor falan derken biz dışarı çıktık, aşağıda baktık ki böyle ülkede darbe oldu. Ondan sonra Başbakan Yıldırım Akbulut telefonda bağlanmış, bir şeyler söylüyor. Büyük bir endişeyle, tabii biraz da korkuyla böyle evlerimize gittik. Haberleri işte izliyoruz. Ondan sonra bir kalkışma dendi. Ondan sonra bilmem, biz olayı tabii vehametini, büyüklüğünü o an için fark edemedik belki ama tabii bir korku, endişe içerisinde baktık yani. Sonra bir anda bir haber geldi. Dedi ki işte çıkın dışarıya. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışarı çıkın dedi. İnsanlar halkı davet etti telefonda, biliyorsunuz. Çünkü televizyon kanallarına çıkamıyordu o zaman. O davet üzerine ondan sonra biz de hiç düşünmeden çıktık dışarıya. Yani dışarı çıktığımızda her evden, her bir sokaktan, her bir caddeden insanların böyle akın akın çıktığını gördük yani. Tam yolda giderken yani o gece belli noktalar ele geçirilmiş, kritik noktalar. Bir tanesi Emniyet Müdürlüğü, bir tanesi valilik, bir de belediye, yani üçünü ele geçirmeye çalışmışlar. Biz hemen böyle işte önce Aksaray'a gidildi ama halk nasıl organize oldu? Bu insanlar nasıl böyle yönlendirildi? Bu Allah'ın bir şey yani, ikramı. Yani büyük bir çoğunluk böyle Aksaray'a gidildi, İl Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Oradaki işte tanklar alındı. Sonra valiliğe gidildi. Ondan sonra işte İstanbul Belediyesi'nin önüne gidildi. Orada birçok böyle insanların ölümüne şahit olduk. Üzerimizden kurşunlar geçti arkadaşlarım, çoğunluk böyle. Biz tabii o bazı noktalar ele geçirilmişti asker tarafından. O noktaları kurtarmaya gittik halk olarak. Önce işte Aksaray diye bir yer var burada. İşte oraya gittik. Sonra bu emir gelince bir arkadaşımız dedi ki sen gel, selam ver. Yani o ama bir müezzin arkadaşımız var. O geldi, camiden selam verdi. O geceyi yani tarif etme mümkün değil yani. Bir taraftan salalar veriliyor. Bir taraftan Allahu Ekber sesleri. Bir taraftan işte askere karşı söylemler. Kornalar, ondan sonra böyle gözyaşları, ondan sonra yani insanlar böyle başka bir haleti ruhiye büründüler yani. Yani birçok kimse bu gece yani ölme gecesi gibi düşündüler. Allah'a yürüme gecesi gibi düşündüler. Yani şehit olmanın ondan sonra belki hazına varmak istedi insanlar. Yani böyle güle oynaya böyle bir şeyle ölüme koştular insanlar.